Herkese merhabalar. Belçika'ya Göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki videomda Belçika'daki yemek kültürü hakkında konuşmak istedim. Bu konuya aslında alelacele karar verdim. Çünkü şunu fark ettim. Genelde Belçika'ya gelenler buraya dair, buranın kültürüne dair, buranın yemek kültürüne dair bir video çekerken haliyle Brüksel'i, Gent'i ya da işte Brugge'yi çekiyorlar ve oradaki restoranlardan bahsediyorlar ya da Antwerpen'daki. Yani çünkü buraya turist olarak geldiyseniz ve hatta işte göçmenseniz metropolde yaşarsınız. Burada küçük bir ülke ise de kendince metropolleri var. Ancak bu büyük şehirler, metropol diye tanımlayabileceğimiz bu ülke açısından şehirler bence ülkenin geri kalanı hakkında pek bir fikir sunmuyor. Çünkü lokallerin yaşamına dair çok da bir bilginiz olmuyor. Yine burada yaşayan insanlar özellikle geçici süreyle konaklamak için gelip sonrasında uzun süreli kalıyorsa ya da işte expatsa yine metropollerde yaşıyorlar ve onlar da günübirlik ya da işte hafta sonları gittiği restoranlardan örnekleme yapıyorlar. Ama biz birazcık kırsalda yaşıyoruz ve bu bölgede de 30-40 kilometre yarı çapta düşündüğümüzde etrafımızdaki şehirlere de gittiğimizde gözlemlediğimiz bir takım şeyler var. Ya da işte ben şu an tam zamanlı bir eğitim alıyorum. İşte kızımın okulda yemek kültürüne aşinalığı var. Çünkü onun okulunda birçoklarına göre olmayan bir pozitif yan var. Yemek çıkıyor. Aynı şekilde eşimin iş yerinde de sıcak yemek çıkıyor. Bu Belçika'nın genelinde pek olmayan bir şey. Ne bileyim konu komşuyla sosyalleşiyoruz. Evlere gidip geliyoruz. Ez cümle yemek kültürüne dair genel bir perspektif sunmaya çalışacağım. Hadi başlayalım bir yerden. Şunu belirtmekte fayda var. Deneyim çok kıymetli bir şey benim nazarımda. Bilgiyi hani ChatGPT'ye girerek de sorup öğrenebiliriz. Yani bugün ChatGPT'ye sorduğunuz zaman Belçika'da ne yemekler var, neler yenir genelde, ne yapar? Hani buranın en ünlü şeylerini verir. Tıpkı birine Türk'üm dediğinizde işte Adana kebap, Türk iş kebap dediği gibi. Ama biz her gün döner ve kebap yemiyoruz haliyle. O yüzden deneyim ayrıca kıymetli. Aynı şey tüm bir diğer konular için de öyle. İşte eğitim sistemini anlatmak istiyorsam ben yine internetten biraz araştırma yapıp oturup anlatabilirim. Ama yaşam çok daha farklı oluyor tecrübe. O yüzden de aslında kanalı kapatmamın, herkese kapatmamın sebeplerinden biri de buydu. İşte bir şey anlattığım zaman hani bana genel bilgi var. Yani genel bilgiyi dediğim gibi Google'da da araştırarak bulabilirsiniz. Şimdi genelde Belçika'ya gelenlerin ilk durağı olan dil öğrenme serüveninde CVO'larda da bir ilk kitap vardır. O ilk kitabı açtığınız zaman hani A1 kitabı, bahsettiğim ilk kitap, size buranın yemek kültürüne dair anlatırlar işte neler olduğunu. Sabahları yenilen pistolet denilen bir ekmek var. Hani bizim çiçek ekmeğimiz var ya, onun çiçek ekmeğin bir çiçeği gibi düşünebilirsiniz. Ama bir tık daha böyle, bir tık daha yumuşak, öyle söyleyeyim. Onun adı pistolet. Burada pistolet yerler. Onun yanına zaten kruvasan tüm Avrupa'da olduğu gibi, ki artık Türkiye'de de sanki epey tüketiliyor. Simitten daha çok arkadaşlarımı kruvasan yerken görüyorum. Neyse, şimdi orada da bunu söylediğimde de benim arkadaşlarımın kalburüstü olduğu gibi tuhaf bir kanıya varılabiliyor ama marketlerde de öyle satılıyor. Burada da hani kruvasan var, ekmek var. Evet, Avrupa'nın genelinde fırınlar çok önemli ve ekmekleri çok önemsiyorlar. Ekmek de bir kültür, özellikle Fransa'da hepimizin bildiği gibi. Bu ülkede malum Hollanda'nın, Almanya'nın, Fransa'nın karışımı. Dilleri de malum Felemenkçe, Almanca ve Fransızca resmi dilleri. Aynı şekilde yemeklerinin de bir kısmını Almanya'dan, bir kısmını Hollanda'dan, bir kısmını da Fransa'dan almış durumda. Yine yemek kültürünü. Bu yüzden ekmek burası için de değerli. Fransa'da ya komşu ve Fransa'dan epey kültür almış bir ülke olarak. Sabahları yulaf, meyveli yoğurt ya da ekmek yenilebilir. Ekmek arası sandviç. Bir tostları var. Bu tost sanırım yine Fransa'dan geliyor. İşte jambonlu, kaşarlı bir tost ekmekleri var. Bir tık daha kalın, böyle kruvasan hamuru gibi o da. Hafif çıtırlı. Ona yapılmış bir tostları var. O bile bir öğün olarak geçiyor. Ama ve lakin özellikle Flaman tarafında insanlar daha koşturmacalı bir hayat yaşadığı için sabahları pek de kahvaltı yapmıyorlar desek yeridir. Hani kahvenin yanına küçük bir şey atıştırıyorlar, o kadar.
Öğlen buranın yine aynı şekilde çok ünlü bir beslenmelere de sıkça konulan, ne zaman nereye gidilirse listede yer alması gereken, yani işte çocuğunuz şu geziye katılıyorsa mutlaka şunu eksik etmeyin dedikleri bir yemek var ki Botterham. O da sandviç. Bildiğimiz sandviç. İçine ne koyduysanız. Botterham bir öğün diye geçiyor burada. Yani çocuklara da yediriliyor. Belçika'da 3 öğün sıcak yemek ya da hadi 2 öğün sıcak yemek çok büyük külfet olarak görülüyor. Hatta kurs hocalarım bizim kültürümüzde sürekli yemek piştiği için böyle acıyan gözlerle bakıyor mesela kadınlara. Ne, siz yemek mi pişiriyorsunuz? Hani yemek pişirmek gerçekten burası için çok zorlu bir şey, çok vakit kaybı, bir tık gereksiz gibi düşünülüyor. Ve Botterham bir öğün olarak geçiyor dediğim gibi. Özellikle okulunda sıcak yemek çıkan çocukları akşam anneleri Botterham yapıyor, sandviç yapıyor, yediriyor, üzerine su, hadi iyi geceler diyor. Sıcak yemekte de hani bırakın 3 çeşidi, tek çeşit tabii ki yeterli. Burası, şu konuda bir itirafta bulunayım. Alışveriş yaparken çoklu alımı inanılmaz teşvik ediyor. İşte Handelskorting dediğimiz adet alımı arttıkça indirim tutarı artan bir pazarlama burada çok yaygın. Belki pazar günleri marketlerin hemen hemen hepsinin kapalı oluşu, cumartesi günleri de bazı marketlerin kapalı oluşu ya da erken kapanıyor olması falan bunda etkin olabilir. Ama genel anlamda çoklu alımlarda, adetli alımlarda çok güzel indirimler yakalayabiliyorsunuz. İnsanlar evlerinde yemek stoğu yapmayı seviyor bu ülkede. İtiraf edeceğim nokta şuydu. Ben mesela Amerika deneyimim var benim yaşam olarak. Tabii çok daha önceki yaşlarımda, daha genç iken ve üniversite dönemimde. Hani orada böyle işte 24'lü kolalar, işte 36'lı biralar, işte 20'li ekmekler falan çok yaygındı. Hani Amerika daha böyle kapitalist bir ülke, işte hem stokçuluğu sevmeleri gibi hem de çoklu, yani büyük evlerde yaşamak, büyük arabalar sürmek ya da işte büyük depolara sahip olmak konusunda da bir tık yaşam tarzları olmuş, yani bu öyle söyleyeyim. Ve çoklu alımı teşvik etmelerini buna bağlıyordum. Hani yeri var, depoluyor falan. Aynı stokçuluk burada da var. Çünkü biz Belçika'da evlerde zaten stok yapmaya çok mümkün alanlar var. Evlerin yapılanmaları da bu şekilde. O yüzden marketlerde çok fazla çoklu adetli alım var. Ve bu insanlar, hani bir replik var ya gibiden, tutucudur Belçika, zordur Belçika. Bence evet, tutucu Belçika. Hangi konularda mesela? Bir konuda bir alışkanlıkları varsa onları aynı şekilde devam ettiriyorlar. Diyelim ki hep aynı marka müsli yiyorlar. Hep aynısını alıyorlar. O yüzden markete gitti. Onun aldığı her dem yediği müslinde %10 indirim var mesela. Market arabasında 30 tane 40 tane aynısından görebilirsiniz. Hani onu hesaplayıp son kullanma tarihini o kadar çok alır. Ve rutinleri vardır. Hani mesela Fransız ekmeğini genelde sadece hafta sonu yerler. Onu hafta sonu ekmeği diye geçer burada. Hafta içi onu alıp yemezler, tüketmezler örneğin. Aynı şekilde Botterham için de hani herkesin bir favori yeri vardır. Biri için köşedeki diyelim ki fırındır. Biri için bilmem hangi süpermarkettir. Hep aynı yere gidip aynı ekmeği alırlar. Meşhur yağ burada da, yani margarin de aynı şekilde burada da çocuklara da yedirilen bir ürün. Hani ekmeğin üzerine yağ sürme, margarin sürme, ekmeğin arasına yine aynı şekilde margarin sürüp çocuklara yedirme birçok Avrupa, Kuzey Avrupa ülkesinde var sanırım. Burada da var. Yani bir gün içerisinde herhangi bir Belçikalı uyandığında, işte özellikle bu insanın çalışma rutini çerçevesinde düşünürsek, hani çocuğunu okula götürecek, işine geçecek, sonra evine gelecek. Dediğim gibi bir öğün mutlaka Botterham olur. Bir öğün sadece sıcak yemek olur. Sabah kahvaltı, işte birazcık daha hani kahve, meyveli yoğurt ya da işte müslin, yulaf tarzı olur. Belki yine sabah da ekmek yenilebilir. Sıcak yemeğe gelince de burada yine aynı şekilde süpermarketlerde dondurulmuş sebze ürününü fazlasıyla bulabilirsiniz. Bizde hani bir tık daha yerel marketlerde değil de Türkiye'de böyle Migros gibi, Makro Center gibi marketlerde birazcık daha
işte yemeğin içeriğinin yer aldığı kitler vardır ya, böyle işte soğanı var, yanında fasulyesi var, yanında yemeğin içine konulacak kreması var. Öyle kitler de satılıyor. Aynı şekilde dondurulmuş meyve sebze çok fazla var. Hatta Belçika'nın en çok ithalat ve ihracat yaptığı ürünlerde aynı şekilde dondurulmuş meyve sebze var. Çok daha fazla ithal ettiğinden daha fazla ihraç ediyor. Bu da bana farklı bir bilgi olarak gelmişti. Hani zorlu bir mevsim, zorlu bir kış şartı var. Yaz sezonu da kısa ama seracılık ve tarım konusunda epey geliştirmiş ki kendini, bayağı dondurulmuş ürün ihraç ediyor. Bu şekilde gittiğiniz zaman markete işte patatesi dilimlenmiş, işte marulu hazırlanmış, kesilmiş. Yine aynı şekilde soğanı, sarımsağı, hemen hemen her yemeğin içinde kullanabileceğiniz maddeyi hazır bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ama burada Türkiye'den farklı olarak hemen hemen her markette var bunlar. Yani ekonomik segmentteki marketlerde de var, üst segmentteki marketlerde de var. Üst segmentlerdekiler birazcık daha pahalı oluyor ama yine ekonomik segmentteki marketlerde de çok fazla dondurulmuş sebze, meyve, hazır yemek kiti var. İnsanlarda da sıcak yemek böyle bir algı. Yani ben brokolimi hazır dondurulmuş alırım. Yanına da işte ne bileyim havucu da aynı şekilde alırım. Bunları haşlarım. Belki yanına çorba yaparım. Burada çorba, hani bizim bebeklere yaptığımız çorbalar vardır ya, böyle sebzeyi içine atarız, bir blenderdan geçiririz. Bunların çorbası o. Bunlar biraz hoş olmadı ama Belçikalıların sevdiği çorba tarzı o, taneden ziyade domates çorbası, mantar çorbası, kuşkonmaz çorbası, sezonun sebzesi her neyse onun çorbası blenderdan geçirilip bazen kremayla tatlandırılarak sunum yapılıyor. Dediğim gibi bir tas çorba, yanında işte bir haşlanmış mevsim sebzesi yenilebiliyor. Aynı şekilde karnabahar. Genelde evlerde bu şekilde bir sıralama, bu şekilde bir rutin var. Okullarda koronadan itibaren artık neredeyse hemen hemen hiçbir okulda yemek çıkmıyormuş. Ancak büyük şehirlerde, daha küçük şehirlerde, bizim etrafımızdaki Oost-Vlaanderen'da ya da West-Vlaanderen'da birçok küçük kasabada hala okullarda sıcak yemek çıkıyor. Burada da genelde işte balık günü oluyor, et günü oluyor. Makaroni çok fazla yaygın. İşte yanını peynirle tatlandırıyorlar. Bazen küçük et dilimleriyle tatlandırıyorlar. Yine aynı şekilde çorba oluyor. Kroket çok acayip tüketiliyor. Nugget gibi. Yani çok fazla hızlıca pişirip servis edebileceğiniz yemekler var açıkçası. Normal yine evde pişirilenler arasında marketlere de gittiğinizde porsiyon porsiyon aynı şekilde işte şinitzelidir, nuggetıdır, peynir krokettir, bir sürü Airfry'de yapacağınız yemek var. Bir sürü dondurulmuş aynı şekilde ürün var. Yemek olduğu gibi aynı şekilde deniz mahsulleri var. Hani karidesin boy boy hazırı var, dondurulmuşu var. Somonun aynı şekilde öyle. Yani yemek hazırlamakta fazla vakit harcamadan Airfry ya da fırına hızlıca vererek ortalama 40-45 dakikada masanın kurulacağı bir düzen var desem çok kısa, çok özet olur. Bunun dışında bir restorana gittiğinizde malum, dediğim gibi yine zaten Google'a, ChatGPT'ye, Gemini'ye sorduğunuzda size ne diyecektir? Belçika'nın birası, midyesi, efendime söyleyeyim stofvilisi, belki bu bizim için farklı. Bir de friti, yani patates kızartması meşhurdur. Gerçekten de bir restorana oturduğunuzda hemen hemen her menüde bunu görürsünüz. Çocuklar için de pankek. Aşağı pankek, yukarı pankek, bir de waffle'ı unuttum. Waffle daha çok burada Christmas marketlerde satılıyor. Hani böyle tatlı olarak da gidip bir yere waffle yiyeyim kültürünü ben çok hissetmiyorum. Ama yine tabii ki büyük şehirlerde, turistik alanlarda elbette ki waffle var. Çünkü turistler onu soruyorlar. Biraya gelecek olursak Belçika'da 500 küsür tür marka bira var. Hemen hemen her kasabanın, her köyün, her kilisenin bir
bira markası var. Bölgesel bu biralar çok değişiyor marka olarak. Fiyatları arasında çok büyük farklılıklar yok açıkçası. Tanınmamış bir birayla bilinmiş bir biranın fiyat farkı çok olmuyor. Belki işte kahverengi bira, sarı bira, beyaz bira olarak biraz farklılaşıyor. Beyaz bira birazcık daha pahalı oluyor genelde. Belki işte o yapılışındandır. Bira müzesine gitmedim. Henüz orada aslında anlatıyorlar aşamaları tek tek ama Brügge'de var. Belki orayı deneyimleyebilirsiniz turistik olarak düşünüyorsanız gelmeyi. Bunun dışında Frit zaten her sokakta, her mahallede olduğu gibi işte her metropolde de aynı şekilde var. İşte klasik bir söylemdir. Belçika'da patatesler 2 kere kızartılır. Bu lezzetini de o yüzden alır. Daha böyle çıtırdır. Tabii bu daha da yağlıdır anlamı da taşıyor aynı zamanda. Fritür denilen dükkanlar var. Fritür'de sadece patates satmazlar, hamburger de satarlar ya da işte yine aynı şekilde kroket satarlar, yine sosis satarlar, sosisli satarlar, yine fast food. Mesela Belçika'nın genelinde çok fazla McDonald's, çok fazla Burger King göremezsiniz. Burada Belçikan var, Türklerin bir fast food zinciri. O da yine aynı şekilde büyük şehirlerde var. Mesela bu yakın çevrede bu benim gidebileceğim 30 kilometre yarıçapta yok böyle bir zincir. Quick var. Ben Quick markasını seviyorum açıkçası. Hani farklı hamburgerleri var en azından bana göre. Fritürler hemen hemen her mahallede var dediğim gibi. Sanıyorum ki her mahallede süpermarketin dışında olan tek yemek kanalı fritür dükkanları. Midyelerini ben seviyorum. Herkese hitap eder mi bilmiyorum. Çünkü hani bizden farklı olarak pilavsız satılıyor malum. İlk başta biraz özellikle gittiğiniz yerde İspanya'da yediyseniz midyeyi hani deniz suyundan yapılmışsa biraz tuzlu olabiliyor ya da işte yoğun bir yosun kokusu gelebiliyor. Ama burada mesela turistik yerlere gittiğinizde o kokuyu pek almıyorsunuz. Ben hani İspanya kadar yoğun bir lezzet almıyorum açıkçası Belçika'da midye yediğimde. Marketlerde yine midye kitleri de var. İçine atacağınız işte kereviz sapıdır, soğandır, yeşilliklerin hepsi sosuyla birlikte satılır yanında. Midyenizi alıp hatta midye tenceresi de satılır marketlerde. Kendiniz aynı şekilde dışarıda hani 15 Euro'dan başlayan 25 Euro'ya kadar uzanan bir fiyat skalası var. Gittiğiniz yere ve porsiyonuna göre değişen. Ama siz evde yaptığınızda işte 8-10 Euro'ya mal edebilirsiniz. Belki daha büyük porsiyon olup 10-12 Euro'ya mal edebilir. Bütün ailecek yiyebilirsiniz. Evde midye yapıyorlar mıdır? Sanmıyorum. Ama ben ara ara Umay canım çekti deyince alıyorum. Çünkü yakınımızda çok fazla bizim böyle arabayı çalıştırmadan gidebileceğimiz bir yer yok açıkçası. Uzaklara da bir midye için gidilmeyeceği için evde pişirdiğimiz oluyor 40 yılın başı. Stoffelies buranın en ünlü ya da karbonade dedikleri en ünlü yemeği. Böyle eti tiftik tiftik olana kadar haşlıyorlar. Üzerinde bir sosu var. Sosundan alıyor adını. O karbonade sosundan. O da bu arada satılıyor marketlerin hemen hemen hepsinde ve onu da evde pişirip yapabilirsiniz. Ben o yemeği seviyorum açıkçası. Böyle haşlanmış bir et parçası düşünün. Ama bunun çok iyi haşlandığını düşünün. Böyle hafif tatlı ekşi bir sosu var. Ve bira da katıyorlar içine. Hani o bira tabii ki şaraplı bir tavuk yediğinizde nasıl öyle şarabın tadı size gelmiyorsa Stoffelies yediğinizde de hani biranın tadını falan almıyorsunuz ama farklı bir aroma oluyor. Bunun dışında mesela yine yaşadığınız bölgeye göre de yemek alışkanlıkları değişiyor. Örneğin biz Valon'a yakın yaşıyoruz. Burada çok fazla at da satılıyor. At eti satılıyor. Belçika'nın birçok marketinde ve pazarında aynı şekilde tavuk etinin yanında aynı yerde tavşan eti görebilirsiniz. Bıldırcın eti görebilirsiniz. At eti görebilirsiniz.
Bunlar da yaygın ve özellikle hani tavşanların böyle çiftlik tavşanı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Çünkü çok küçük boyutları. Öyle. Bahsetmediğim tek bir konu kaldı sanırım. O da çikolatası. Evet, Belçika'da çok güzel çikolatalar var. Ama sanıyorum ki hemen hemen her kasabada bulabileceğiniz tek çikolata böyle zincir olarak Leonidas. Onun dışındakiler bir tık daha, Leonidas bir tık daha böyle ekonomik, herkese hitap eden bir marka. Bunun dışında üst segmentler var ama onlar epey pahalı. Hani hediyelik Belçika'ya geldim çok samimi arkadaşıma alayım derseniz alabileceğiniz markalar olabilir. Çünkü Leonidas'ın da hani şöyle küçük bir kutusu örneğin 10-15 euro, bir tık büyüdükçe işte 20-25 diye gidiyor. Hani onun içinde de o kutu bu kadar ama hani çikolatalar küçük küçük ama gerçekten güzel, lezzetli. Ancak herhangi bir markete gittiğinizde de zaten birçok aldığınız ya da alacak olduğunuz birçok çikolata kaliteli ve güzel. Ve özellikle bitter çikolatalar çok daha başarılı. Çünkü hani malum içine süt girmeyince kakaonun tadını daha iyi alabiliyorsunuz. Yani bazı insanlar yurt dışına gittiği zaman derler ki işte ben atıyorum Müslümanım, helal ürün hassasiyetim var ya da işte ben her yerde yiyemiyorum, aç kalıyorum, beslenemiyorum gibi şeyleri oluyor. Ama ben Avrupa'nın pek de böyle olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla, Belçika özelinde çok fazla küçüklü büyüklü çiftlik var. O kadar çok sebze meyve çeşidi var ki anlatamam. Tabii ki mevsimine uygun, yine aynı şekilde söyleyeyim. Yani mesela 2 hafta sonra elma hasat dönemi başlayacak. Gidip kolilerce 1 euroya kilosu elma toplayabilirsiniz dalından. Elma sirkesi yapıyorlar insanlar. Hani vakti olan domates zamanı işte domatesini alıp biliyorsunuz hani domates sosluk yapıyoruz. Kışlık genelde biz Türkler. Yapılabilir. Ekmeği var, un çeşitleri çok fazla. Yani Hindistan cevizi unundan tutun da işte yulaf ununa kadar her türlü un çeşidi var. Bitkisel ürün çok fazla var. Çok ulaşılabilir fiyatlarda. Ayrıca hemen hemen bütün marketlerde helal ürün bölümü var. Ve hani orada da skala çok bence az değil. Aynı zamanda yine hemen hemen her şehirde, küçük kasabalarda değil ama Müslüman market zincirleri var. Ama zincir demek olmadı. Müslüman marketler var. Pek zincirleşemiyorlar onlar. Çünkü şahıs firmaları oluyor. Küçüklü büyüklü var. Yine aynı şekilde süt ve süt ürünlerini alacak çok fazla çiftlik var. Yine çok ekonomik bence fiyatlar. Tüm diğer masrafları düşündüğümüz zaman mutfak masrafınızı belki bir tık artırır çok kaliteli ürünler almak ama yine de çok pahalı değil. Ulaşılabilir en azından. Bunun dışında yine burada çok fazla çiftçi olduğu için, tarımcılık da olduğu için yine çok hassasiyeti olanların ve bahçeli ev de çok fazla olduğu için kendi koyununu alıp kendi ineğini alıp İslami şartlara göre kestirip hani yine hassasiyeti olanlar bu şekilde de tüketebiliyorlar. Bunların hepsi tabii ki zaman istiyor, maddi olarak güç istiyor farkındayım ama yani ben Avrupa'ya gittim aç kaldım diye ağlayan bir kız videosu vardı. Yani ben hani Avrupa'da parasızlık başka bir şey. Hani ekonomik boyutunu geçiyorum ama öyle yenilmeyecek, aç kalınacak bir mutfak olduğunu düşünmüyorum. Şimdi büyük şehirlerde de, küçük kasabalarda da genelde restoranları yabancılar işletiyor Avrupa'da. Çünkü kendilerinin işlettikleri dükkanlarda genelde içecek ağırlıklı bir menü olur. Daha doğrusu içecek yanına işte pankek, içecek yanına cips, İçecek yanına ne bileyim waffle satarlar. Hani Belçika'da birçok yerde bundan daha fazlasını bulamazsınız. Bir kafe, restoran tarzı yerlerde, kasabalardan bahsediyorum. Ama nedir? İşte Türkler dönerci açmıştır. İşte farklı ülkelerden gelenler kendi kültürlerine göre işte sushi dükkanı açmıştır. İşte bir başkası ne bileyim fast food her yerde her zaman gider diye hamburgerci açmıştır. Genelde kasabalarda bu tarz şeyler vardır. Yani daha fazlasını bekleyemezsiniz. Yine restoran hani böyle gidip tatlısını, ana yemeğini, başlangıcını yiyebileceğiniz yerlerde cuma, cumartesi, pazar açık oluyor küçük yerlerde. Büyük yerlerde de olanlar yine dünya mutfağı. Yani bugün Antwerpen'a gittiğinizde dünya mutfağı. Özellikle bazı sokaklar var. Mesela işte Türk sokağı. Sadece
Türk mutfağını görebilirsiniz. İşte bir başka sokak tamamen Orta Asya mutfağı, bir başka sokak bu şekilde konumlanan bir tık daha görece ekonomik kiralamanın verdiği imkanlarla açılmış dükkanlar var. Ve onun dışında da dünya mutfağı var. Çok fazla fırın var. Tatlıcılar var. Turistik ürünler satan yerler var. Hani herkese hitap eden, her gelenin mutlaka denemesi gereken ürünleri barındıran yerler, mekanlar var. Tabii ki güzel restoranlar da var. Yok değil ama her yerde değiller. Her zaman rezervasyonsuz ulaşabileceğiniz yerler değiller. Bir de pahalı. Yani şöyle düşünün, pahalıdan kastım 3 kişi güzel bir yemek yerseniz hani en kötü 180 euro verebileceğiniz yerler, ama bahsettiğim yerler işte Michelin yıldızı falan yerler, yani öyle söyleyeyim. Onun dışında ben burada açıkçası her hafta sonu dışarıda yemek yiyelim gibi bir alışkanlık olduğunu düşünmüyorum. Lokaller böyle takılmıyor ama yine metropollerde belki olabilir. Ama burada öyle bir kültür olduğunu düşünmüyorum. Bir de biz hani hep söylüyorum, okulda da çok konuşuyoruz bu tarz şeyleri. İşte 60 yaşında hocalarımız da var. Onlardan da dinliyoruz bunları. Benim sadece oturup da gözlem yapıp kendi kendime çıkarımlarım değil bunlar. Benden galiba şimdilik bu kadar.